Bu video kolayca.net tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz. Bir zamanlar bir kralla kraliçenin bir kız çocukları olunca bu mutlu günün şerefine bir ziyafet vermişler. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendisini nasıl mutlu ettiğini anlatmış. Zira yıllar yılı karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı beklemiş durmuş. Sonra bebeğin altını değiştirmeyi yeni öğrendiği sıralarda başına gelenleri anlatırken konukların hepsini güldürmüş. Derken konukların bebek prensese hediyelerini verme zamanı gelmiş. Herkes hediyelerini verdikten sonra sıra 12 periye gelmiş. Benim prensese hediyem mutluluk demiş birinci peri. Konuklar sevinçle alkışlamışlar. Kralın ağzı kulaklarına varmış. Benim hediyem güzellik demiş ikinci peri. Benim hediyem akıl demiş üçüncüsü. Böylece 11 peri hediyelerini tek tek vermişler. 12. peri tam hediyesini vermek üzereymiş ki bir gök gürültüsüyle sarsılmış bütün saray. Kapılar ardına kadar açılmış, içeriye yaşlı bir kadın girmiş, ayaklarını sürüye sürüye. Onu gören herkes korkudan gözlerini kapatmış. 13. peri diye bağırmışlar hep bir ağızdan. Bana davetiye yok mu kral? Demiş 13. peri korkunç sesiyle kapı ağzından. Sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar demiş kral kemküm ederek. Hizmetkarlar sofrada hemen bir yer daha açın çabuk. Aslında kral onu bile bile davet etmemiş. Çünkü sarayda periler için sadece 12 altın tabak varmış. O da düşünmüş taşınmış çareyi birini davet etmemekte bulmuş. 13. peri minik prensesin kundağının yanına gitmiş. Bebek agu deyip minik elini ona doğru uzatmış. Derken peri birden benim de prensese hediyem 15. yaş gününde parmağına iyi batar batmaz ölmesi demiş iğrenç bir kahkaha atarak. Yine bir gök gürültüsüyle kötü peri kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından korkunç bir sessizlik kalmış geriye. Sonra kraliçe ağlamaya başlamış. 12. peri öne atılmış. Ben hediyemi vermedim daha demiş yumuşak bir sesle. Kötü büyüyü bozamam belki. Ama onu değiştirebilirim. Benim hediyem de büyüyü prensesin parmağına iyi battığında ölmesi yerine 100 yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman. Yıllar geçmiş aradan. Bebek büyümüş, sağlıklı, güzel, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Kralla kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iyi varsa daha prenses bebekken yok edilmiş. Prenses uzun yıllar güvendeymiş. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş. Kapıyı açmış. Kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşmış. Merdiveni çıkınca üzerinde altın bir anahtar bulunan bir kapıya varmış. Kapıyı açınca içerideki küçük odada tekerlekli bir şeyi çalıştıran yaşlı bir kadın görmüş. Ne yapıyorsunuz öyle diye sormuş prenses. Yaşlı kadın gülümsemiş. İplik eğriyorum demiş. Orada öyle bakıp durma. Gel bir de sen dene hadi. İyi prensese doğru uzatmış. O anda olanlar olmuş. İğin sivri ucu prensesin parmağına batmış. Prenses hemen yere yığılıp kalmış. Dışarıda avluda tavuklar gıdaklamayı kesmiş. Prensesin köpeği aşçının kedisini kovalamaz olmuş. Çalışma odasında kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kralın elinden kalem düşmüş. Mutfaktaki ocaklar yanmaz olmuş. Tüm saray uykuya dalmış. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Saray unutulmuş. Ama olaydan 100 yıl kadar sonra bir gün yakışıklı bir prens o civardan geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla kaplı bir yer gözüne ilişmiş. Adamları gülerek bu büyülenmiş sarayla içindeki uyuyan güzel hakkında duydukları bir hikayeyi aktarmışlar ona. Ya doğruysa diye düşünmüş prens ve atını dikenli çalılarla kaplı yola sürmüş. Önce çalılardan geçilecek hiç yol bulamamış. Çalılar hem çok sıkmış ve hem de üstüne tırmanılamayacak kadar dikenliymiş. Bakmış olacak gibi değil, çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalılıkları aşan prens gördüklerine inanamamış. Her yer bir heykel gibi kıpırdamadan duran hayvanlar ve insanlarla doluymuş. Sarayın içinde dolaşmış. Güneşle aydınlanan pencerelerde tek bir sinek bile vızıldamıyormuş. Hiç kimse kımıldamıyor, hiç kimse cevap vermiyormuş sorularına.
Derken kapısı yarı açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş. Kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan bir merdivenle karşılaşmış. Prens merdivenlerin bittiği yerde tepede altına benzer bir şeyin parladığını görür olmuş. Merdivenleri çıkmış ve kendini prensesin önünde bulmuş. "Uyuyan güzel," demiş fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış, eğilip dudaklarından öpmüş. Prens onu öper öpmez prenses gözlerini açmış. Onun uyanmasıyla birlikte sarayın mutfağındaki ocak tekrar yanmaya başlamış. Çalışma odasında kral elinden düşürdüğü kalemi almış ve kızının doğum günü davetiyesini yazmaya devam etmiş. Tavuklar yerdeki buğday tanelerini gagalamaya başlamış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. 100 yıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş. "Benimle evlenir misin?" diye sormuş prens fısıltıyla. "Evet," demiş prenses ve prensi öpmüş. Kral bu güzel haberi alınca muazzam bir ziyafet hazırlatmış. Prensle prenses evlenmişler ve ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. Bu video kolayca.net tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz.